Herkese merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bana göre muhteşem değil, muhteşem ötesi bir mevsimlik kazakla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bakın, ben mohair iple ördüm. Önce bir detaylarını göstermek istiyorum size. Neden mohair ip tercih ettim ben? Çünkü ben mohair ipin şöyle dantel yapısını çok seviyorum. Bakın, arka detayını da göstermek istiyorum size kazağımın. Aynı modelin yarı motif şeklinde omurga boyunca aşağıya doğru inen bir modeliyle çalıştım. Şimdi arkadaşlar, bu model, ön tarafta olan model birbirini tekrarlayan iki modelin aslında dediğim gibi tekrarı niteliğinde. Aynı modelin tek parça olanını arkada kullandık. Şimdi kollar, ön ve arkada desen olunca kollarda ben açıkçası desen yapmak istemedim. Bu tercih tamamen size kalmış. Sizler dilerseniz aynı motiflerden kola da böyle aşağıya doğru süzülen bir model yapabilirsiniz. Şimdi uyum sağlaması açısından da kollarda ben bu defa lastik yerine, bakın şu şekilde göstereyim size, pirinç modelini tercih ettim. Bakın şöyle bir göstereyim. Hatta diğer kolu da göstereyim. Kolumuz yine balon şeklinde iniyor. Dolayısıyla bakın, etek ucuna da aynısını tercih ettim. Şimdi ben bu kazağın özellikle etek ucunda lastik istemedim. Neden? Çünkü sizler lastik de yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani görsel olarak da bir sıkıntı olmuyor. Sadece ben alt tarafın böyle toplanarak değil de tunik gibi inmesini istedim. Dolayısıyla bakın, bu şekilde pirinç modeli tercih ettim. Pirinç modelinin yapımını zaten videonun ilerleyen aşamalarında sizlere detaylı olarak anlatacağım. Şimdi kazağımı size bir tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kazak oldu. Özellikle ben sırt bölümüne bayıldım. Bakın, önü tekrar göstereyim. Şimdi dediğim gibi ben mohair ip tercih ettim ama mevsim itibariyle sizler bahar mevsimine uygun pamuklu iplerle de bu modeli rahatlıkla örebilirsiniz. Kolsuz versiyonunu yapabilirsiniz yahut kısa kollu versiyonunu yapabilirsiniz. Ama ben balon kol tercih ettim. Ama ilerleyen videolarımda sizlere çok güzel yazlık bluzlar da hazırlıyorum. Bunların videoları da yakında geliyor. Ben yine çok konuştum, farkındayım. Lafı çok fazla yine uzattım. Çok hızlı bir şekilde kazağımızın yapımına geçmek istiyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Diğer omuzdaki raglan hattına geldim arkadaşlar. Hemen bu raglanları da bakın birlikte arttıralım. İşaretleyicimden bir önceki ilmekteyim. Hemen bu ilmeği örüyorum. Şimdi bu ilmeği ördükten sonra bakın arkadaşlar, şu benim örmüş olduğum son ilmek. Bunun altındaki şu ilmeği alıyorum arkadaşlar. Bakın, bu ilmeği aldım. Yeni bir ilmek oluşturdum dolayısıyla ve bakın bunu ördüm. Ardından işaretleyicimi, şöyle takılmış arkadaşlar işaretleyicim, şöyle müsaadenizle şöyle bir şunu kurtarsam buradan, evet. İşaretleyicimin bakın yerini değiştiriyorum. Sol şişimden sağ şişimi alıyorum. Hemen sıradaki ilmeğin, bakın yine göstereyim size. Şurada altından bakın girdiğinizde, bakın şuradan şişimi geçireceğim. Şöyle alıp ilmek de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi size daha kolay gelirse şu şekilde bakın ördüm. Ardından ilmeğin kendisini de ördüm. Hemen son raglan ilmeğime gidiyorum. Bunu sıranın başında arttırmıştım hatırlarsanız. Şimdi sıranın sonundaki arttırışımı yapıp artık bu sıradaki raglan arttırmalarımı da bitireceğim. Bakın, son ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada işaretleyicimin önündeki ilmekten arttırmamı yapmıştım. Şimdi her raglandan 2 adet arttırma yaptığımız için hemen buradaki arttırmayı da yapalım arkadaşlar. İlmeği bakın aldım, şu şekilde şişime geçirdim. Ya da bakın, şişinizi direkt şöyle getirebilirsiniz. Hangi yöntem size daha kolay gelirse. Ilmeği örmüştüm zaten. Bir adet de
alttaki sıradan almış olduğum ilmeği ördüm. Bakın bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar raglan arttırmalarımız bu şekilde olacak. 2 sırada bir arttırın arkadaşlar. Bir sıra arttırıyorsanız bir sıra arttırmayın. Şimdi arkadaşlar bakın. 6. sıramızın kazağın tüyleri dökülüyor arkadaşlar. 6. sıramızın bakın ikinci motifiyle devam ediyoruz. Bakın en son şuradaki pembe renkle görmüş olduğunuz ters örgüyü örmüştük. Bakın şimdi bir düz, bir dola, 3 düz yapalım hemen arkadaşlar. Bakın. Böyle kadrajdan da çıkmayayım. Bakın bir düz, bir dola, ardından bakın 1, 2, 3 düzümüzü ördük. Bakın devam ediyoruz. Şöyle sırayı da kontrol edeyim. Bir sola doğru kes, ardından 2 düz ör. Bakın sola doğru kesmek için hemen öncelikle bir ilmeklerimi çevireyim arkadaşlar. Bakın bir adet sola doğru kestim. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Ardından bakın 2 düz, bir ters, 2 düz. Hemen bakın önce 2 düzümüzü örelim. Ardından ters ilmeğimizi örelim. Ardından yine 2 düz ilmeğimizi örelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şuradayız. Bu defa sağa doğru bir adet kesip 3 adet düz örgü öreceğiz. Şimdi sırada ne var dedik arkadaşlar? Bakın bir adet sağa doğru kesme var. Ardından 3 düz ilmek var. Hemen bakın sağa doğru kesmemizi yapalım. Sağa doğru kesmemizi yaptık. Ardından 3 adet düz ilmeğimizi yapalım. Bakın 3 adet düz ilmeğimizi yaptık. Bakın ne diyor arkadaşlar? Bir dola, bir düz ör, bir de artık haroşanı yap diyor. Sıranı bitir diyor. Bakın bir doladık, bir adet düz ördük. Bakın motifimizin son ilmeğindeyiz. Motifimizin iki başında ters örgü var arkadaşlar hatırlarsanız. Bakın bunu da ördük ve ilmeğimizi ayıracımızı daha doğrusu sol şişimizden sağ şişimize geçirdik. Şimdi bakın arkadaşlar şu hemen bir ilmeği öreyim işaretleyicim düşmesin. Şimdi arkadaşlar bakın bu sırada raglanlarda arttırma yapmayacağız. Ne dedik? Bir sıra yapıyorsak diğer sıra yapmıyoruz arkadaşlar. Bir süre raglanımız belli bir boya gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yaklaşık bir 10-12 santime geldikten sonra bir ölçeceğiz arkadaşlar. Siz de ölçün. Eğer istediğimiz boya genişliğe gelmişse artık arttırmalarımızın aralığını daha da arttıracağız. Mesela 3 sırada bir yapacağız ya da 4 sırada bir yapacağız. Onu da duruma göre ayarlayacağız. Yalnız şu an 2 sırada bir arttırıyoruz. Şimdi bir önceki sırada raglanlarda artış yaptığımız için bu sırada yapmayacağız. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Sıra sonuna kadar normal bir şekilde raglanlarda artış yapmadan devam edeceksiniz. Sadece bakın kazağın arka tarafına geçtiğinizde lütfen şu plastik işaretleyicilerin arasında hatırlarsanız size kazağın arka tarafının motifinin olduğunu söylemiştim. Bu motifte arkadaşlar tamamen şu pembe renkli kalemle yapmış olduğum deseni arkadaşlar buraya geçireceksiniz. Ardından arkadaşlar 7. sıranın başına geldiğimizde yeniden buluşalım. 7. sıranın 2. motifiyle devam edelim arkadaşlar. Bakın en son 1. motifin tersini örmüştük. Şimdi sırada arkadaşlar 2 adet düz örgü, 1 adet dolama var. 2 adet düz örgümüzü hemen yapalım. Ardından 1 adet dolamamızı yapıyoruz. Bakın 3 adet düz, 1 adet sola doğru kesme var. 3 adet düzümüzü yapalım. 1, 2, 3 adet düzümüzü ördük. 1 adet sola kesme için bakın ilmeklerimi çeviriyorum. 1 adet sola doğru kesmemizi yaptık. Bakın bir düz, bir ters, bir düz. Hemen yapalım arkadaşlar. Bir düz, bir ters, bir düz. Devamlı arkadaşlar. Bakın bu defa sağa doğru bir kesme yapacağız. Sağa doğru kesmemizi yapalım. Şimdi arkadaşlar ben şu şablonu da özellikle görebileceğiniz bir açıya koyuyorum.
Şablondan örebilen arkadaşlar şablondan rahatlıkla örebilsinler diye. Dolayısıyla hani yapamayan arkadaşlar için, bilmeyen arkadaşlar için tabii ki ben tek tek göstereceğim ama bilen arkadaşlarım şablondan da bakıp ekran resmi alıp örebilirler. Bakın en son sağa doğru kesmemizi yaptık. Ne yapıyoruz? 3 adet düz örüp 1 adet dolama yapıyoruz. Hemen 3 adet düz örelim arkadaşlar. Ardından 1 adet dolamamızı yapalım. 7. sıradayız. 3 adet düz ördük, 1 adet dolama yaptık. Ardından 2 adet düz, 1 adet tersimizi yapıyoruz. Bakın 2 adet düzümüzü ördük. Ardından 1 adet ters örgümüzü yapıp sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 7. sıranın da motifi bu şekildeydi arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. 8. sıranın motifini de tekrar buluşalım. Şimdi 8. sırayla devam ediyoruz arkadaşlar. Artık dediğim gibi arkadaşlar bu sıradan itibaren sadece size kazağın ön tarafında bulunan motif bölümünü göstereceğim. Diğer raglan artışlarını tekrardan göstermeyeceğim çünkü kendini tekrarlayıp duracak. Şimdi bakın 8. sırada motife başlarken haroşa ile başlıyorsunuz arkadaşlar. Ardından 17 adet düz örgü örüyorsunuz ve ardından yeniden 1 adet haroşa yapıyorsunuz. Dolayısıyla bakın şimdi ikinci motifimizden, kazağımızın önünde bulunan ikinci motiften itibaren devam edeceğiz. Bakın 8. sıradayız. En son pembe kalemimizle yapmış olduğumuz bakın haroşayı yaptık. Ardından bakın arkadaşlar. Haroşamızı yaptıktan sonra 4 düz, 3 düz, 1 dola, 3 düz yapıyoruz. Bakın hemen yapalım. 1, 2, 3 düz, 1 dola, ardından yeniden bakın şu şekilde 3 düz örgümüzü yapalım. Şimdi bir sola doğru kes, bir haroşa yani ters, bir sağa doğru kes. Hemen kesmelerimizi de yapalım arkadaşlar. Ne dedik? İlk önce bir adet sola doğru kesiyoruz. Bakın bunun için ilmeklerimi çeviriyorum sola doğru kesebilmek için. Sola doğru kesmemi yaptım arkadaşlar. Ardından bakın bir adet düz örgünüzü yapın. Ardından bir adet sağa doğru kesmenizi yapın. Sağa doğru kesme derken arkadaşlar 2 ilmeğin sağa doğru kesilmesinden bahsediyorum. Bakın ardından 3 düz, 1 dola, 3 düz, 1 haroşayla yani bir ters örgüyle bitiriyoruz. Yani 3 düz, 1 dola, tekrar 3 düz, 1 adet ters örgüyle bakın bu sıramızı da bitirdik. Şimdi arkadaşlar sırayı tamamlayalım. 9. sıranın kazağın ön kısmına ait olan motif başlangıcında yeniden görüşelim. 9. sırayla devam edelim arkadaşlar. Bakın 9. sırada lütfen raglan artışlarınızı yapmayı unutmayın. Şimdi 9. sırada bakın bir ters, bir düz, bir adet sağa doğru kesle başlıyoruz. Bir ters, bir düz, bir adet 2 ilmeği sağa doğru kesle başladık. Ardından bir düz yaptık arkadaşlar. Bir adet dolama yaptık. Tekrar bir adet sağa doğru kesme yapacağız. Hemen sağa doğru kesmemizi yapalım. Şöyle arkadaşlar düzgün geçiremedim şişimi. Evet sanırım şimdi oldu. Evet bakın bir adet sağa doğru kesmemizi yaptık. Tekrar doladık. Tekrar sağa doğru kesme yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar doladık. Ardından bakın bir adet düz örüyoruz. Düz ördükten sonra bir adet dolama yapıyoruz ve bu defa sola doğru kesme yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bunun için ilmeklerimi çevirdim ve sola doğru kesmemi yaptım. Bakın şuradayız arkadaşlar. Şimdi tekrar doluyoruz. Tekrar sola doğru kesiyoruz. Şöyle, evet, tekrar sola doğru kesiyoruz. Ardından tekrar doluyoruz. Bir adet düz örgü yapıyoruz. Ardından yeniden bakın ilmeklerimi çevirerek sola doğru kesmemi yapıyorum. Ve bakın bir adet düz örgü örüp
şu noktadayım arkadaşlar. Birinci motifi bitiriyorum. Hemen ters örgümü yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 9. sıranın ikinci motifiyle hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın en son haroşamızı yani ters örgümüzü yapmıştık. Bakın bir adet dolama, 3 adet düz örgü var. Hemen dolamamızı yapalım. Ardından bakın 3 adet düz örgümüzü yapalım. Şurada ipim. Tamam, düzelttim arkadaşlar. Bakın bir adet dolama, 3 adet düz örgümüzü yaptık. Ardından bir adet bakın sola doğru kesme, ardından 3 düz örgü var. Bakın hemen sola doğru kesmemizi yapalım. Bakın bir adet sola doğru kesme. Ardından 1, 2, 3 adet düz örgümüzü yaptık. Düz örgünüzü yaptıktan sonra arkadaşlar bir adet ters, 3 adet düz yapıyorsunuz. Bakın bir adet ters, affedersiniz arkadaşlar, 3 adet düz örgümüzü yapıyoruz. Hemen ardından arkadaşlar bakın bu defa bir adet sağa doğru kesme yapacağız. Bir adet sağa doğru kesmemizi yapalım. Sağa doğru kesmenizi yaptıktan sonra bakın 3 adet düz örgü, bir adet dolama, ardından sıranın son ilmeği olan ters örgünüzü yaparak bakın ön kısmın 9. sırasının motifini tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar 10. sıraya geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar lütfen bu sırada raglanlarınızı arttırmayı unutmayın. Bakın 10. sıranın motifiyle, ön kısmının motifiyle devam edeceğiz ama bakın 10. sırada bir adet ters örgü, ardından 17 adet düz örgü, ardından bir adet ters örgü var. Yani pembe kalemle işaretlediğim yerde motiflerimizi yapmadığımız, sadece dümdüz ördüğümüz sıradayız. Bu sırada arkadaşlar şu sonuncu ters örgümüzü de örelim. 10. sıranın bakın diğer ikinci motifinde tekrar buluşalım. Evet, 10. sıranın ikinci motifiyle hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın tersimizi ördük. Bir düz, bir dola, 3 düz. Hemen yapalım arkadaşlar. Bir düz, bir dola, 1, 2, 3 adet düzümüzü yapıyoruz. Ardından bir adet sola doğru kesme var. Hemen sola doğru bir adet kesmemizi yapalım. Ardından 2 adet düz, 1 adet ters örgümüz var. Ters örgüyü yaptıktan sonra arkadaşlar yeniden 2 adet düz, bu defa 1 adet sağa doğru kesme var. Bakın 2 adet düz, 1 adet sağa doğru kesme. Ardından 3 düz, 1 dolama. Bakın 1, 2, 3 düz, 1 adet dolama. Buradayız arkadaşlar. Ardından 1 adet düz ve ters örgümüzü örerek 10. sıranın da motifini tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar yine turu tamamlayalım ve 11. sıranın motifinde yeniden görüşelim. 11. sıranın motifine başlayalım arkadaşlar. Bu sırada raglanınızı yapmayı unutmayın. Bakın hemen bir adet ters örgümüzü örelim. Ardından bir adet sağa doğru kesme. Sağa doğru kesmemizi yapalım. Bir adet düz örgü, ardından bir adet dolama, bir adet sağa doğru kesme. Şöyle ilmeğimi bir düzelteyim arkadaşlar. Evet, bakın dolamamızı yaptık. Ardından bir adet sağa doğru kesmemizi yaptık. Ardından tekrar doladık arkadaşlar. Tekrar sağa doğru kesmemizi yaptık. Tekrar doladık. Tekrar sağa doğru kesmemizi yapıyoruz. Şöyle, evet, burayı biraz sıkı yapmışım galiba. Evet, sağa doğru kesmemizi yaptık. Tekrar dolayıp bu defa düz örüyoruz arkadaşlar.
Bir mikrofonumu kontrol edeyim. Evet. Düz ördükten sonra arkadaşlar bakın. Bu defa dolayıp sola doğru kesme yapıyoruz. Hemen bunun için ilmeklerimi çeviriyorum ve sola doğru kesmemi bakın yapıyorum. Ardından arkadaşlar tekrar doluyoruz. Tekrar sola doğru kesme yapıyoruz. Ve tekrar doluyoruz. Bu defa bir adet düz örgü örüyoruz. Ve son kez sola doğru kesiyoruz. Bakın sola doğru kesmek için ilmeklerimi çevirdim. Ve ters örgümüzü örerek bakın pembe kalemle yapmış olduğum motifi bitiriyorum. Son ördüğüm ters ilmeğim. Bakın arkadaşlar şimdi 2 düz, 1 dola, 3 düz. Hemen devam edelim arkadaşlar. 2 düz. Şöyle biraz yaparsam arkadaşlar. 1 dola ve 3 düz. Bakalım devamında ne varmış? 2 düz, 1 dola, 3 düz. 1 adet sola doğru kes, 1 düz ör. 1 adet hemen sola doğru kesmemizi yapalım. 1 adet düz örelim. Ardından ters örgümüzü 1 adet ters yani haroşamızı yapalım. Ardından yeniden 1 adet düz örelim arkadaşlar. Bakın şu noktadayız. Bu defa sağa doğru kesip 1, 2, 3 adet düz öreceğiz. Hemen sağa doğru keselim arkadaşlar. Sağa doğru kesmemizi yaptık. Ardından bakın 1, 2, 3 adet düz ördük. Ve 1 adet dolama yapıyoruz. Ve yeniden 2 adet düz örüyoruz. Ardından ters örgümüzü yapıp bu sırayı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 12. sırada arkadaşlar bakın yine 1 adet tersle başlayacaksınız. Ardından 17 adet düz örüp ardından 1 adet ters yapacaksınız. Şu ters örgünüzü de yaptıktan sonra tekrar görüşelim. Yalnız şu an ördüğümüz sırada lütfen raglana arttırmalarınızı yapmayı unutmayın. Şimdi 12. sıranın arkadaşlar bakın şu koyu renk kalemle yapılan motifiyle devam ediyoruz. Bakın en son şuradaki haroşa ilmeğini yaptık. Şimdi öncesinde arkadaşlar tekrar söyleyeyim size 1 adet haroşa ardından 17 adet düz ilmek ardından yine 1 adet haroşayla pembe renkli kalemimizle yapmış olduğumuz motifimizi tamamladık. Bunu tekrardan göstermedim size. Dolayısıyla bakın 12. sıranın siyah renkli kalemindeyiz. Şimdi 1 adet haroşamızı yaptıktan sonra yani ters örgümüzü yaptıktan sonra bakın 3 adet hemen düz örgümüzü öncelikle örelim. Bakın 1, 2, 3. 1 adet dolamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Yeniden bakın 3 adet düz örgümüzü örüyoruz. Hemen ardından 1 adet sola doğru kesme yapıyoruz. Bakın bunun için hemen ilmeklerimi çeviriyorum. Sola doğru kesmemi yapıyorum. Sırada şu orta bölüm olan haroşa ilmeğim var arkadaşlar. Yani ters ilmeğim var. Bakın hemen ters örgümü ördükten sonra bu defa sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bakın 1 adet sağa doğru kesmemi yaptım. Ardından 3 adet düz örgü ve 1 adet dolama yapacağız. Bakın 1, 2, kameradayım değil mi? 3 adet düz örgü ve 1 adet dolama yapıyoruz. Yeniden bakın 1, 2, 3 adet düz örgü örüyorum. Ardından 1 adet ters örgümü örüp bu 12. sıradaki pardon 12. sıradaki motifimi de tamamlamış oluyorum. Şimdi arkadaşlar size son defa 13. sıradaki örgüyü göstereceğim ve artık bu motifi göstermeye devam etmeyeceğim. Sebebi de şu. Bakın biz bu sıraya kadar örgülerimizi ördük ama bu sıradan sonra artık mesela pembe renkli kalemle yapmış olduğum örgü 13. sıradan itibaren bakın koyu renk kalemle yapmış olduğum örgünün 1. sırasına denk gelecek. Koyu renkle yapmış olduğum 13. sırada bakın pembe rengin 1. sırasına denk gelecek. Yani
Artık motifler birbirini tekrar edip duracak. Ben yine de bu 13. sıranın kurulumunu size göstereceğim son defa. Bu sıradan sonra arkadaşlar artık örgülerinizi sizin ilerletmenizi isteyeceğim belli bir boya kadar. Şimdi bakın bu sırayı bir tamamlayalım. 13. sıranın başında, daha doğrusu motifin başında yeniden görüşelim. 13. sıranın, bakın motifiyle başlayalım arkadaşlar. Hemen bir adet ters örgümüzü yapalım. Ardından ne diyor arkadaşlar? Bir dola, 3 düz ör, 1 sola doğru kes. Bir dola, 3 düz ör, 1, 2, 3 düz ördük. Bir adet sola doğru kesmemizi yaptık. Ardından 3 düz ör arkadaşlar. Bakın 3 düz örüyoruz. Ardından bir adet ters örüyoruz. Buradayız arkadaşlar. Bakın 3 düz, bir adet sağa doğru kesme var. Ve hemen 3 düzü örelim. 1, 2, 3 düz, bir adet sağa doğru kes. Bu arada arkadaşlar bu sıranın başında lütfen raglan artışınızı yapmayı unutmayın. Bakın bir adet sağa doğru kestik. Buradayız. 3 düz, 1, 2, 3 adet düz örüyoruz. Bir adet doluyoruz. Ardından bakın ters örgümüzü örerek pembe kalemimizle yapmış olduğumuz sıramızı bitiriyoruz. Şöyle arkadaşlar ters örgüyü yapamadım. Şimdi işaretleyiciler masaya çarpmasın diye biraz dirseklerimi havada örmeye çalışıyorum. Bu da biraz ilmekleri almamı zorlaştırıyor. Bakın en son ters örgümüzü ördük. Ardından ne var arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet düz örgü var. Hemen 5 adet düz örgümüzü yapalım. 2, 3, 4, 5. 5 adet düz örgümüzü ördükten sonra bakın bir adet sağa doğru kesme yapıyoruz. Ardından bir adet düz örüyoruz. Bir adet dolama yapıp yeniden bir adet düz örüyoruz. Yeniden bir adet dolama yapıyoruz. Ardından bir adet düz örüp bu defa sıradaki 2 ilmeği bakın sola doğru kesiyoruz. Hemen ardından arkadaşlar bakın sola doğru kesmemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 adet düz örüp haroşayla yani son ilmeğimizi ters örerek motifimizi bitiriyoruz. Bu benim 5. düz örgüm. Ardından bakın haroşamı örerek yani ters örgümü örerek sırayı bitiriyorum. İlmeğimin düşmemesi için hemen bir adet öreyim. Şimdi bakın arkadaşlar bizim kazağımızın motifleri 24'erlik sıralardan oluşuyor. Yani mesela şu pembe kalemle yapmış olduğum işaretlemelerden bahsediyorum. 24. sırayı bitirdikten sonra tekrar 1. sıraya döneceksiniz. Burada da keza aynı şekilde 24. sırayı bitirdikten sonra tekrar 1. sıraya döneceksiniz. Diğer taraftan arkadaşlar bakın aslında iki motif de birbirinin aynısı. Sadece birinci pembe renkle yapmış olduğum motifin 1. sırası bakın buysa diğer koyu renkle yapmış olduğum motifin 13. sırasına denk geliyor. Keza koyu renkle yapmış olduğum motifin 1. sırası pembe renkli motifin 13. sırasına denk geliyor. Yani sadece motifler şöyle biraz bir motif diğerine göre daha aşağıya kaymış olarak kazağımıza yerleştireceğiz. Yoksa aslında her ikisi de birbirinin aynı olan motifler. Şimdi arkadaşlar bu sıradan sonra kazağımızı belli bir miktar örelim. Arkadaşlar bakın bu aşamaya bu miktarı gelene kadar ön, arka ve kolları birlikte ördüm. Şimdi kolları ayırmaya başlayacağız. Yalnız öncelikle şu kollarla ilgili bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Bakın şu metal işaretleyicilerimin arasındaki yer benim kol ilmeklerim. Şimdi arkadaşlar bakın. İlk 40 ilmeğe ulaşana kadar raglan artışlarını 2 sırada bir yaptım arkadaşlar.
40 ilmeğe ulaştıktan sonra artışları 3 sırada 1'e düşürdüm. Yani 3 turda 1'e düşürdüm. Şimdi en son bakın şu an ben 56 ilmekteyim ve bu miktar ilmek benim kolumun kalınlığındaki bir kol için yeterli. 38 bedene kadar, hatta 40 bedene kadar bu kol genişliği yeterli olacaktır. Bakın hemen bir size ördüğüm kadarıyla şöyle bir motifimizi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Hatta bakın arka parçayı da göstereyim size. Arkada da bakın şu şekilde omurga boyunca küçücük bir yani öndeki motifimizin yarısı kadar bir motif aşağıya kadar inecek. Şimdi arkadaşlar hemen kol ayrımımıza geçeceğiz. Bakın onun için ne yaptım? Şöyle bir örgümü kendime doğru çevireyim öncelikle. Bakın arkadaşlar. Burası benim başlangıç. Bu arada bir kamerayı da kontrol edeyim. Gösterebiliyor muyum diye. Evet. Bakın arkadaşlar burası şu benim başlangıç ve bitiş noktam. Bakın yeni sıraya başladım. Zaten öncelikle karşıma ön parça geliyor. Raglan işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Yalnız arkadaşlar bakın ben raglanın ilmeklerini yani şu metal işaretleyicimden bütün metal işaretleyicilerimden hemen sonraki ilk ilmek benim raglan ilmeklerimde. Bu ilmekleri arkadaşlar gövdeye dahil edeceğim. Kolda bırakmıyorum, bilginiz olsun. Bakın ön parçayı komple ördüm. Metal işaretleyicime geldikten sonra öncelikle bir raglanı bu tarafa aldım. Yani gövdeye doğru aldım. Ardından bakın şu şekilde kol ilmeklerini ayrı bir isterseniz ipe de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki kolu bakın şu şekilde ayırın. Ta ki bakın bir sonraki işaretleyiciye kadar ayırdım. Bakın şöyle bir düzeltemedim arkadaşlar, bir saniye. Şöyle bir mikrofonumu da kontrol edeyim. Evet. Bakın şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Yine spiral örmeye devam edeceğiz. Örme mantığımızda hiçbir şey değişmeyecek. Sadece aradan kolu çıkaracağız. Şöyle bir arkadaşlar dolandı birbirine. Heh, tamam. Şimdi bakın kolu ayırdım. Ayırdıktan sonra sanki bu kol burada hiç yokmuş gibi bakın dümdüz örmeye ben devam edeceğim. Şimdi bu miktar sizin için yeterli değilse, bu kol miktarı yahut gövde miktarı sizin için yeterli değilse buraya arkadaşlar 6 tane, 8 yahut 8 tane yahut durumunuza göre 10 tane bakın şu şekilde şöyle ilmek atıp devam edebilirsiniz. Yani ilmek atıp o şekilde arka parçayla bağlayabilirsiniz. Ama benim için yeterli. Hem kol yeterli hem gövde yeterli. Dolayısıyla bakın ben sanki arada hiçbir atlanan ilmek yokmuş gibi bakın direkt örmeye devam edeceğim. Yalnız örerken arkadaşlar şu ilk ilmeği bu turda olabildiğince sıkın arkadaşlar. Zaten bakın kolu örmeye başladığımızda şuradan ilmek alacağımız için şuradaki boşlukları da doldurmuş olacağız. Şu birkaç ilmeği sıkarak örün, ardından normal örmeye devam edin arkadaşlar. Ta ki diğer kola gelene kadar tabii öncelikle arka parçadaki motifinizi yapmayı unutmayın. Yine diğer raglana geldiğinizde bakın ne dedim? Benim işaretleyicimden, metal işaretleyicimden sonraki ilk ilmek raglan ilmeğim. Dolayısıyla bunu bakın bu tarafa alacağım, gövdeye doğru alacağım. Ardından geri kalan ilmekleri şişe takacağım. Ayrı bir şişe takacağım, ayrı bir misineye takacağım. Ardından bu defa kolları ayırmış olduğum için ön ve arka parçaları yine spiral olarak yuvarlak bir şekilde örmeye devam edeceğim. Herhangi bir artış yapmayacağım arkadaşlar. Eksiltme de yapmayacağım. Ta ki etek boyuna gelene kadar bu şekilde örüp geri gelelim. Şimdi arkadaşlar gövde benim istediğim boya kadar geldi. Hemen bir ölçüsünü vereyim size. Bakın yakadan itibaren tam 51 santim olmuş. Şimdi etek ucuna arkadaşlar etek ucunun kıvrılmaması için bakın aynen şu kol bölümünde olduğu gibi
pirinç örmek istiyorum. Ben etek ucunda bu defa lastik istemiyorum arkadaşlar. Çünkü büzüşmesini istemiyorum etek ucunun. Ama aynı zamanda etek ucunun da kıvrılmaması için bir şeye ihtiyacımız var. Bunun için ben bu modelde bakın şu şekilde pirinç modeli tercih ettim. Çünkü bakın gövde kısmındaki motifimizle de uyum sağlıyor. Şimdi arkadaşlar pirinç model ne? Hemen yapacağım arkadaşlar, göstereceğim size ama bir anlatmak da istiyorum. Şimdi lastiğe başlar gibi bir ters bir düz başlıyoruz arkadaşlar. Ancak ikinci sıraya geçtiğimizde terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters öreceğiz. Bir sonraki sıraya geçtiğimizde yine terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters şeklinde devam eden bir model, pirinç modeli. Şimdi sizler dilerseniz bir ters bir düz şeklinde değil de iki ters iki düz şeklinde de yapabilirsiniz. Bu durumda bir sonraki sıraya geçtiğinizde yine terslerin üzerine 2 adet düz, düzlerin üzerine de 2 adet ters yapacaksınız. Dediğim gibi bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz lastikte yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başlangıç ve bitiş işaretleyicimin düşmemesi için ben çıkarmıştım. Bakın onu yeniden takıyorum. Siz de muhakkak takın. Çünkü spiral şekilde yine devam edeceğiz. Nerede başlayıp nerede bittiğinizi başka türlü çok zor bulursunuz. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Bakın ilk ilmeğimi düz ördüm. Ardından bir sonraki ilmeği ters örüyorum. Bir sonrakini yine düz, bir sonrakini yine ters. Bildiğimiz bir ters bir düz lastiğe başlar gibi başlıyoruz. Tabii bu aşamada arkadaşlar şu işaretleyicilerimi de çıkaracağım artık. Çünkü bunlar tamamen benim motiflerin aralığını belirlemem için takmış olduğum işaretleyicilerdi. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar bir ters, bir düz yahut zevkinize göre iki ters, iki düz şeklinde örüp geri gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Birinci sırayı tamamladık. İşaretleyicimin yerini değiştirdim. Bakın ben bir önceki sırada ilk ilmeğime düz olarak başlamıştım. Bu düz ilmek. Bakın şu an bunu ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğim ters. Bunu düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğim düz. Bunu ters olarak örüyorum. Bir sonraki bakın ters, bunu düz olarak örüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar pirinç modeli bu şekilde. Bir önceki sırada düz ördüğünüzü bir sonraki sırada ters örüyorsunuz. Tabii biz bir sonraki sıraya geçtiğimizde bakın sırayı tamamlayıp işaretleyicimize geldiğimizde bakın bu defa ilk ilmeğimiz ters olacak. Ne yapacağız? Düz öreceğiz. Ya bu şekilde arkadaşlar etek boyunuz, etek ucunuzun boyu istediğiniz boya gelene kadar örün. Ben de öreyim arkadaşlar. Ardından kesme işlemini birlikte yapacağız. Bu miktar etek ucu arkadaşlar benim için yeterli. Bakın bir santim olarak size uzunluğunu da vereyim. Bakın arkadaşlar tam olarak 4 santim pirinç örmüşüm. Şimdi son olarak bu sıranın bir kesimini göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bakın burası benim başlangıç ve bitiş noktam. Şimdi pirinci nasıl örüyorduk arkadaşlar? Terslerin üzerine bir sonraki sırada düz, düzlerin üzerine de bir sonraki sırada ters örüyorduk. Bakın benim ilk ilmeğim düz ilmek. Dolayısıyla bakın önce bunu bir ters olarak örüyorum. Ardından bakın bir sonraki ilmeğim düz. Bunu hemen Pardon, özür dilerim, ters. Bunu hemen düz olarak örüyorum. Ardından bakın ilk yapmış olduğum ilmeği bir öncekinin yani son yapmış olduğumun üzerinden bakın şu şekilde atlatıyorum. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın sıradaki ilmeğim bir önceki sırada düz olarak örülmüş. Demek ki burada ters olarak öreceğim. Bakın ters olarak ördüm. Ardından bakın bir önceki ilmeği bu ilmeğin üzerinden şu şekilde ilmeği gevşek tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bazen böyle aksamalar yaşayabiliyorum. Bakın ben yine elim benim tığa alışmış çünkü. Yine tığla devam edeceğim. Evet tığımı aldım. Bakın sıradaki ilmeğim benim ters. Hemen bunu bakın tığımla düz olarak örüyorum. Bir önceki tığımda bekleyen ipimden kaydırıyorum. Bakın sıradaki ilmeğim benim bir önceki sırada düz olarak örülmüş. Demek ki bunu ters olarak öreceğim. Bakın ters olarak ördüm. Ardından bakın gevşek bırakarak tığımdaki bekleyen ipten kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna kadar bu şekilde kesmelerimizi yapalım. Sıranın sonunda tekrar görüşelim.
Şimdi son ilmeğin kesmesini birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın son ilmeğim benim. Ters, demek ki bunu bu sırada düz örerek kesmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Dilerseniz şu şekilde bir adet zincir çekerek ipinizi bir miktar uzun tutup kesebilirsiniz. Yahut bakın dilerseniz, bakın hiç zincir çekmedim. Yalnız şurayı biraz gevşetmem lazım. Bakın arkadaşlar, ipinizi yine bir miktar uzun tutun. Ardından kesin. Bakın yalnız zincir çekmedim. Şimdi ince bir tığ alacağım arkadaşlar. Şu şişimi de bir çekeyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Benim ilk yapmış olduğum, bakın kesme işlemi, şöyle bir net yerini göreyim. Bakın arkadaşlar, şurada başlıyor. Bakın bu benim ilk yapmış olduğum kesme işlemi. Şimdi bu ipimi, bakın burada bu arada bir başak deseni var. Kameradan çok net gösteremeyebilirim arkadaşlar. Bir sürü iç içe geçmiş zincirlerden oluşuyor. Bakın bu ilk zincirin başlangıcı şurası. Bakın şuradan tığımı geçiriyorum. Tersten geçiriyorum arkadaşlar. Hemen bu ipimi bakın buradan geçiriyorum. Şöyle bir yerine net ayarlayayım arkadaşlar ben de. Bakın şuradan geçirsek sanki daha güzel olacak gibi. Evet. Evet. Şimdi bakın bu ipimi buradan geçirdim. Bu başak deseninin bakın altından geçiriyorum. İpimi çektim. Şimdi ipimin gelmiş olduğu nokta bakın şurası arkadaşlar. Bu zincirin içerisine şu şekilde tığımı tersten geçireceğim ve bu ipimi bu defa buradan dıştan içe doğru çekeceğim. Böylelikle buradaki zinciri hem birleştirmiş olacağım. Bakın hem de kesintisiz devam eden zincir elde etmiş olacağız. Tabii bunu bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Bunu muhakkak bakın şöyle bir miktar aşağıya önce indirin ipinizi, ardından şöyle uygun bir yerden tığınızı geçirin. Önce bir adet burada ilmek oluşturun. Ardından bu ilmeğin içerisinden bakın şu şekilde bir adet zincir çekerek burayı güzelce kilitleyebilirsiniz. Şimdi ben bu ipi gizlemeye devam edeceğim. Dilerseniz dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Yahut dilerseniz direkt bir adet zincir çekip ipinizi o şekilde kitleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, kolun birini arkadaşlar ben size gösterebilme amacıyla bakın önceden bir ördüm. Şimdi hatırlarsanız bizim ön ve arka parçayı birleştirirken, yani kolu ayırırken kol için 56 ilmek ayırmıştık. Şimdi bakın ben bu 56 ilmeği kolun şu alt bölümünden şöyle göstereyim size. Bakın şurada delik oluşmasın diye 2 adet sağ taraftan, 2 adet sol taraftan ilmek alarak bu 56 olan ilmek sayımı 60'a çıkardım arkadaşlar. Ardından bakın kol boyunca ta ki manşete gelene kadar, kol ağzına gelene kadar hiçbir şekilde ilmek sayısında eksiltme yapmadan dümdüz ördüm. Manşete başlamadan hemen bir önceki sırada arkadaşlar 60 olan ilmek sayımı 30'a düşürdüm. Bunu da nasıl yaptım? Her iki ilmeği tek ilmek şeklinde örerek yarı yarıya düşürmüş oldum arkadaşlar ilmek sayımı. Kol ağzı bölümünde de arkadaşlar bakın ben şu şekilde biraz modelime uyum sağlasın diye şöyle, hatta belki gösterirsem daha net gösteririm. Kol ağzında pirinç yapmayı tercih ettim. Diğer kola bakın birlikte, çok özür dilerim arkadaşlar. Diğer kola hemen bakın birlikte başlayalım. Yine ipim şu şekilde 2 kat. Bakın hemen ne yapıyorum? Örgünün düz yüzeyi bana dönük olacağı için bakın şuradan şu en baştaki ilmeğimin şöyle altından tığımı geçireceğim arkadaşlar. Tabii önden arkaya doğru geçireceğim ki düğüm attığım zaman ipimin ucu arkada kalsın. Bakın şu şekilde ipimi geçiriyorum. Hemen buraya bakın bir adet düğüm atıyorum. Bu şekilde ipimi buraya sabitlemiş oldum. Şimdi arkadaşlar bakın ne dedik? 56 adet ilmeğim var şu an şişimde. Şişimin bakın şu benim kazağımın orta noktası.
Şu görmüş olduğunuz nokta. Şimdi ben 2 adet ilmek bu taraftan aldım arkadaşlar. 2 adet ilmek de bu taraftan aldım. Bunu da tığımın yardımıyla aldım. Bakın hemen şuraya şöyle bakın şu noktaya tığımı geçirdim. Buradan bir adet ilmek aldım. Yalnız arkadaşlar tığınızı geçirdiğiniz zaman şu şekilde sadece tek bir ipin altından geçmediğinizden emin olun. Çünkü biz boşluk olmasın diye zaten ilmek çıkarıyoruz. Yeni bir boşluk yaratmayalım. Bakın hemen bir ilmek oluşturdum ve şişimin üzerine taktım. Bakın ikinci oluşturacağım noktada şurası olacak. Ben buna göz kararı karar veriyorum arkadaşlar. Yani 2 ilmek oluşturacağım için şöyle ortalama eşit mesafede bir boşluk bırakmaya çalışıyorum. Bakın şu taraftan da keza aynı şeyi yapacağım şimdi. Bakın hemen şu boşluktan geçmeyeceğim. Bunun bir altından geçeceğim ki zaten amacım benim boşluk kapatmak. Dolayısıyla yeni bir boşluk yaratmak istemiyorum. Bakın diğer taraftan da bir adet ilmek oluşturduk. Son ilmeğimi de bakın buradan oluşturacağım. Evet 4 adet ilmeğimiz oluşmuş oldu. Şimdi bakın arkadaşlar başlangıç ve bitiş işaretleyicimi muhakkak takıyorum. Ardından sadece dümdüz örüyorsunuz arkadaşlar. Ben kola herhangi bir motif yapmadım. Çünkü zaten ön tarafta gayet geniş bir motif var. Arka tarafta da gayet zarif bir motif var. Kolu biraz serbest bırakmak istedim. Sadece kolun bakın az önce gösterdiğim gibi şu manşet bölümüne uyum sağlaması için, kazamla uyum sağlaması için lastik değil de pirinç yapmayı tercih ettim. Şimdi arkadaşlar kolunuz istediğiniz boya gelene kadar dümdüz örün. Dediğim gibi ben hiçbir eksiltme yapmadım. Yani 56 ilmekti. 2 sağdan 2 soldan yine ilmek alarak 60 ilmeğe çıkardım ilmeğimi ve bakın manşete gelene kadar 60 ilmek olarak devam ettim. Şimdi kolun bir uzunluğunu da size vermek istiyorum ama burada şöyle kol altından itibaren bir ölçü vereyim size manşete ne zaman geçtiğime dair ama bunu arkadaşlar sizin üzerinize giyip kazağı kolunuzun boyunu ölçmeniz gerekiyor. Şimdi yalnız çok uzun örmeyin. Neden uzun örmeyin? Şimdi mohair ipin şöyle bir özelliği var. Mohair ip örgünüzü bitirip yani kesme işleminizi yapıp bütün örgünüzü bitirdikten sonra ortalama %10 ile %15 arası bir sarkma ve genişleme eğilimindedir. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar siz eğer direkt kol ağzında manşete başlarsanız bakın üzerine bir de pirinç öreceksiniz. Yani sizin daha sonra kolunuzun şu parmak uçlarınıza inme olasılığı çok yüksek olur. Dolayısıyla bakın kazağınızı örerken üzerinize giydiğinizde şöyle bir miktar çekiştirerek giyin ki bunun sarkma miktarını da kendi elinizle esnetmiş olun. En azından üzerinize giydiğiniz zaman kesmeden önce, manşete geçmeden önce üzerinize giydiğinizde en azından daha doğru bir tahminde bulunabilirsiniz manşete geçme açısından. Bakın ben yine size bir ölçüsünü vereyim. Kol altından vereceğim ölçüyü arkadaşlar. Bakın kol altından sonra ortalama 32 santim. Ama bakın şöyle genişletirsek, şöyle bir miktar genişletirsek ortalama 35 santim. Ama siz yine bunu 35 santim olarak değil de çünkü sarkma payı da var arkadaşlar. Şöyle bir 33 santim olarak düşünün. Ama dediğim gibi yine de kendi kolunuzun boyuyla ölçerek muhakkak manşete geçin. Şimdi arkadaşlar diğer kolu da istediğimiz miktarda uzatalım. Ardından tekrar görüşelim. Kazağımızı tamamladık arkadaşlar. Bakın son halini hemen sizinle paylaşayım. Kazağımızın ön tarafındaki desen, arka tarafını çevirmeden önce bir kol manşetlerini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bakın kolumuzun manşetlerini dediğim gibi pirinç yaptım. Kazağın etek ucunu da
Keza yine aynı şekilde pirinç olarak ördük. Bakın hemen kazan bir arka tarafını da göstereyim arkadaşlar size. Bakın omurga hattı boyunca çok zarif bir desen çalışması yaptık arkadaşlar. Öndeki desenimizin aynısı, sadece yarısı kadar bir miktarda ördük. Hemen bakın arka tarafını da size şu şekilde bir göstereyim. Ben kollarda arkadaşlar desen yapmadım. Sizler dilerseniz bakın kazan şu arka tarafına yaptığımız desenin aynısını şu omuz hattından başlayarak aşağıya doğru yapabilirsiniz dilerseniz. Bakın hemen kazan ön tarafını bir tekrardan size göstereyim. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Bu arada bakın bu kazağın şöyle bir özelliği var. Şayet daha büyük beden yapmak isterseniz hiçbir şekilde bakın şu öndeki desenlerin ilmek sayısına dokunmadan sadece başlangıçtaki ilmek sayınız da aslında çok fazla değişmeyecektir, etkilenmeyecektir arkadaşlar. Sadece bakın şurada arttırmalar yaptık ya biz. Artık kol ağzına geldiğinizde, yani koltuk altına geldiğimizde biz kolun ilmeklerini ayırmıştık ya arkadaşlar. Bakın buraya kendi vücut ölçünüze göre 8 tane, 10 tane ya da atıyorum 15 tane ilmek ekleyerek yahut bakın şu kolun uzunluğunu daha uzun tutabilirsiniz. Yani raglan yaptığımız hattı şurada bitirmezsiniz de atıyorum şöyle bir 5 santim daha uzun yapabilirsiniz. Çünkü benim yapmış olduğum kol aşırı dökümlü bir kol değil, ama tabii ki balon kol çalıştığımız için dar bir kol da değil. Bakın dolayısıyla raglan hattını dediğim gibi hani şu mesafede tutmazsınız. Hatırlarsanız biz 56 ilmeğe kadar kol ilmeklerimizin sayısını arttırmıştık. Sizler daha fazla yapabilirsiniz. Yani buradaki sıra sayısını daha uzun tutabilirsiniz. Ardından biz ön ve arka parçaları, yani kolu ayırdıktan sonra ön ve arka parçaları birleştirirken herhangi bir ilmek eklemedik arkadaşlar, hatırlarsanız yine. Siz buraya yine beden ölçünüze göre 8 ilmek, 10 ilmek yahut atıyorum bir 15 ilmek kadar ilmek de ekleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar kazağımızın son halini yine size şöyle bir göstereyim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bir de arkadaşlar örmemi istediğiniz kazaklarınız varsa bunları da bana bildirirseniz yine en kısa zamanda bunları örüp videolarını, yapım aşamalarını adım adım anlatan videoyu yayınlarım. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.